Also in the second half, so do you think that that was the reason of this loss today, making a lot of mistakes, being very bad in defense? We were very bad everywhere. I think it's not fair to say we were very bad in defense because we were very bad everywhere. Maybe you laugh, but for me it was a good result. Because the way we perform, the result could be bigger than this one. I know that Butland made 3 fantastic saves. I know that there is, I think, a penalty. But to speak about the referee after this performance, I don't think is ethical. Our performance was bad overall. The chances we had to score, we didn't. The dynamic in midfield was not good. We lost lots of duels. Our passing was not fast. To speak about Fred is something that I don't like by my nature. But he was playing fantastic, and the team was playing fantastic with him in that position there. And then, yes, then you are absolutely right. Defensively, we made incredible mistakes. We never control depth. They defended a lot with the block very low, then dangerous counter-attack. We had no pace to follow them. So for me, I have to say that we deserve the punishment of these results. Then if somebody later want to ask me, do I think it's over? No, I don't think it's over. I think there is 90 or 120 minutes to play. Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Sadece savunmada kötüydük demenin adil olacağını düşünmüyorum. Sahanın her yerinde kötüydük. Belki bu söyleyeceğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Çünkü bu göstermiş olduğumuz performansa sonuç çok daha fazla olabilirdi. Butland 3 tane harika kurtarış yaptı. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir performanstan sonra hakem konuşmanın çok etik olacağını düşünmüyorum. Çünkü tamamen takım olarak çok kötüydük. Ön bölgede girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Goller kaçırdık. Saha içerisindeki dinamiğimiz iyi değildi. İkili mücadeleleri kaybettik. Hızlı top çeviremedik. Bunu da söylemeyi çok sevmiyorum çünkü benim doğama aykırı bir şey ama Fred'in yokluğu da bizi etkiledi. Çünkü Fred oynadığı zaman hem kendisi harika oynuyordu hem takım harika oynuyordu. Dolayısıyla onun eksikliğini de hissettik. Evet, aynı zamanda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Savunma arkasına atılan topları kontrol edemedik. Onlar blok halinde geride savunma yapıp kontrataklarla çıkmaya çalıştılar. Bana göre bugün almış olduğumuz cezayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Eğer bundan sonraki sorularda bana şu sorulacak olursa, sizce tur bitti mi diye soracak olursanız, bence daha bitmedi. Daha oynanacak 90 veya 120 dakika var. Erhan Bey. Erhan Seven, TRT Spor. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Biraz önce defansif kurgudan bahsettik. Ben yine oradan devam etmek istiyorum. Oyuncu değişikliklerin de bu defansif kurgunun bozulmasıyla ilgili olarak bir sonuç vermiş olabilir mi? Yani sizin değişiklikleriniz bu defansif kurgunun bozulmasıyla ilgili olabilir mi? Şöyle biraz Antalyaspor maçından getireyim. Defanstaki üçlü o maçta Mert, Skriniar, Çağlar'dı. Bu maça da Çağlar, Skriniar, Yusuf'la başlandı. 16'da Çağlar sakatlandı. Ciku, Skriniar, Yusuf oldu. 46'da Talisca girdi Yusuf'un yerine. Orada da değişikliğin ardından da Skriniar, Ciku ve Mert oldu. Mert 79'da çıktı. 81'de İrfan Can girdi. Bu kez defans üçlüsü de kalmadı. İkili gardı Skriniar ve Ciku. Bu oyuncu değişikliklerinin de defans hattındaki o kurgunun bozulmasına ve o gollerin ya da pozisyonların oluşmasına sebebiyet verdi mi? Teşekkür ederim. So coach, you spoke about the mistakes made in the defensive line, but can you say that the substitutions that you make and the changes that you make in the formation might be the reason? Because, for example, against Antalya, you played with back three, which were Mert, Skriniar and Çağlar. And today you started with Çağlar, Skriniar and Yusuf. Then Çağlar had to come out, you put Ciku. And in the 40, 60 minute, you put Talisca and Yusuf went out. Oh, this is too much for my head. I'm tired, man. 90 minutes not to listen to all of this. I'm too tired for that. Yeah.
We play 18 matches. We never lost one match. Now we play one match, and But do you think that changes might have... which changes? Like Soyuncu injured. No, you mean all the players in the defensive line always change during the game But and also we change every game. her maç değiştiriyor. We change every game. Abi, karşılıklı diyalog olarak devam etmezsek No, lütfen. we change players every game. Her maçta oyuncuları değiştiriyoruz. We were playing with Soyuncu, Skriniar, and Yusuf. A kid of 18 years old was playing consecutive matches. He rested in the last match. I don't know which changes you are speaking about. Then during the game, Soyuncu gets injured, and we play Gigu. Then who do you want me to play? Diego Carlos is injured, and he's not in the list. Who do you want me to play? Then we are losing, and we change a back three to a back four to bring a more offensive player to the team. What do you want? Do you want to have lunch with me next week, and I have time to learn from you, or you have time to learn from me? It's a pleasure for me to have lunch with you, but now giving me a lesson after 90 minutes of a game is too much for me. I'm sorry. Bizler maça Söyüncü, Skriniar ve Yusuf'la başlamıştık. Yusuf 18 yaşında bir oyuncu ve çok fazla üst üste maç oynamıştı. Waiting for lunch in Samadri. Dolayısıyla kendisini son maçta dinlendirmiştik. Başka hangi değişiklikten bahsediyorsunuz? Söyüncü sakatlanınca Ciku'yu sokmak durumunda kaldık. Diego Carlos zaten sakat ve onu da Avrupa listesinde yok. Dolayısıyla kimle oynayabiliriz geride? Skor olarak geriye düştükten sonra sistem değişikliğine gittik. Dörtlüye döndük. Ofansif bir oyuncu sahaya sürmek için. Eğer önümüzdeki hafta benimle bir öğle yemeği yemek isterseniz benim için bir zevk olur. Ben sizden öğrenirim, siz benden öğrenirsiniz ama şu anda bu 90 dakika sonrası bir ders almak benim için çok fazla. Yes, please. So he's fasting, maybe he can make an iftar with you. Yes, please. Hi, Jose. Try and look on the positive, because there were positives. You talked about the negatives, but you created a lot of chances. Another positive is this is half time, as you mentioned. That's the only positive. Well, the other positive is that Rangers have lost their last 3 matches at home. No, but that is not important for me. Important for me is there are 90 minutes to play. Is the only positive thing is there are 90 minutes to play. And from this game, I don't take any positive. I don't take any positive. Everything went wrong, and the good actions we had and the good chances we created. Jack Butland made a fantastic saves, so even that went wrong. So there are no positives of the match today. The only thing positive is that we have a second match to play. That's the only positive. Soru şu şekilde, hep negatiflerden bahsettiniz ama pozitif şeyler de vardı. Bugün takımınız çok fazla pozisyon üretti. Aynı zamanda bugün turun sadece ilk yarısı oynandı. Ayrıca iyi bir şey de Rangers evinde oynadığı son 3 maçı kaybetti. Hocanın cevabı şu şekilde: benim için önemli değil. Evet, bir 90 dakika daha var önümüzde. Bu tek pozitif şey bizler adına, ama benim açımdan bugünkü maçla ilgili hiç pozitif bir şey yok. Her şey yanlıştı bizler için. İyi pozisyonlar ürettik ama kalecileri Butland çok iyi kurtarışlar yaptı. Bugün için benim adıma hiçbir pozitif şey yok. Tek pozitif şey belirtmiş olduğum gibi ikinci bir maç daha oynanacak olması. Last question. Jose, I think everyone who's been watching a lot of Rangers recently have realised they've been struggling. Were you surprised by the level of performance that they produced tonight? I'm not surprised. I'm not surprised. If you listen to my press conference yesterday, I couldn't be more respectful. I told immediately that the previous coach was more about philosophy, and I knew that Ferguson would be much more pragmatic. He was pragmatic. He brought 5 defenders, 3 midfielders,
and two guys in attack on counter-attack. He defended as much as they could, and basically well. When they defend bad, Butland made fantastic saves, and in counter-attack they were dangerous. And doesn't matter if you play in the first half with 3, in the second half with 4. Doesn't matter. Every duel in depth, every time Dessers, Cherny were attacking spaces behind our defenders, we were always caught in counter-attack. I don't know for how many centimeters the 2 goals that they scored were offside, because they scored other 2 goals that the VAR found the offside, but they were always cutting us in the space behind. I was not surprised. They were pragmatic. They were defensive. They play on counter-attack. Every time Jack Butland had the ball, he took not the famous 6 or 8 seconds. He took 30 seconds every time he had the ball on his hands. They had 20 injuries. They were pragmatic, as I was expecting. They were competitive, and they deserve the victory. The only thing I tell them is don't celebrate too much, because there is a second match to play. Is my only advice. Then if in the end of the second game they celebrate, I will congratulate them. But now, calm down, because it's not over. Soru şu şekilde. Rangers'ın son maçlarını izleyenler şunu fark etti ki son maçlarında zorluk yaşıyorlardı. Bugünkü göstermiş oldukları seviye sizi şaşırttı mı? Cevap şu şekilde. Şaşırtmadım. Eğer dünkü basın toplantımı dinlediyseniz onlara daha fazla saygı duyamazdım. Ben zaten şunu söylemiştim. Bir önceki hocaları daha çok oyun felsefesine odaklanıyordu. Ama Ferguson'un biliyordum ki pragmatik olacaktı, ki bugün öyleydi, pragmatikti. Geride 5'li oynadı, orta sahada 3'lü, önde de kontratak için 2 oyuncusu vardı. Yapabildikleri kadar iyi savunma yaptılar. Savunmada kötü oldukları zamanda da kalecileri Butland harika kurtarışlar yaptı. Kontra ataklarda tehlikelilerdi. Biz geride 3'lü oynadığımız zaman da, sonrasında 4'lüye döndüğümüz zaman da ikili mücadeleleri onlar kazandılar o bölgede. Dessers ve Cherny sürekli kontra ataklarda bizi yakaladılar. Verilmeyen goller kaç santim offside bunu bilmiyorum, ama VAR'dan dönende 2 tane golleri var. Bizi sürekli o şekilde avladılar arkamıza yaptıkları koşularla. Dolayısıyla benim için bir sürpriz olmadı. Pragmatistlerdi, defans yapıp kontra ataklarla oynamaya çalıştılar. Kalecileri Butland normalde 6 saniye olması gereken o meşhur kurala rağmen 30 saniye topu elinde tuttu. 20 tane sakatlık yaşadılar, ama belirtmiş olduğum gibi pragmatik bir performans sergilediler. Çok mücadeleci bir performans sergilediler ve bugünkü galibiyeti hak ettiler. Ama onlara şunu söyleyebilirim: çok fazla kutlama yapmayın, çünkü ikinci bir maç daha var. Onlara verebileceğim tek tavsiye bu. Eğer ikinci maç sonunda hala kutlayacak durumdalarsa onları o zaman tebrik ederim, ama şu anda sakin, çünkü henüz bitmedi. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Thank you. Good night.